Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoyu yaklaşık bir yıl önce yaptığımız fırının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak için çekiyoruz. Yanımda babam Tayyar Tatlıpınar var. İlk sorumuz, bu fikir nereden çıktı? Bizim bir bahçemiz vardı, bir de hayalimiz vardı. Bir bahçemiz olursa eğer, bahçemize bir de fırın yapacaktık. Bu köy fırını gibi bir fırın olacaktı. Ana fikir bundan kaynaklanıyor. Fırını yapmak herhalde epey bir zamanı aldı. Bunun için belirli malzemeler de topladınız. Hangi ürünleri kullandık? Onları bir tekrar edersek. Bunları aynı zamanda sizler için ekrana da yansıtacağız zaten. Fırının genel malzemeleri normal bir taşıyıcı sistem, biriket olabilir. Taşıyıcı sisteme ek olarak bir beton platform için beton ve kum çimento gerekir, demir gerekir, inşaat demiri gerekir. Onun üzerine de dolu tuğla dediğimiz 10'a 20 ebatlı tuğlalar var. Bunlar ateşe dayanıklı tuğlalardır. Bunlardan kullanılarak kubbe şeklinde bir yapılabilir formla. Bunun altında tabii platform olarak baktığınız zaman ısı yalıtımı olması için altında ısı geçirmez katmanların olmasına ihtiyaç var. Bu katmanların özellikle birincisi cam kırıklarından oluşan bir yansıma sağlayan bir yalıtım tabakası. İkincisi bunun üzerine eklenen tuzdan oluşan, granül tuzdan oluşan bir tuz tabakası. Bunlar üzerine de platformu düzenlemek için bir kum ve çimento karışımıyla olunan ortalama 1-2 santim kalınlığında bir seviye düzeltici, şap gibi düşünülebilir. Bunun üzerinde ateşe dayanıklı, aşağıya ısıyı vermeyen ısı tuğlasına ihtiyaç var. Uygun şekilde ısı verebilmesi için iç kısmında kullanılan bir takım ölçüler lazım. Bir giriş kapağı olacağı için bu tuğlayla bu kubbemsi görüntüyü aldıktan sonra onun üzerinde bir sıva tabakasına ihtiyaç var. Sıvayı yine kum çimento karışımıyla yapmak lazım. Onun üzerinde ısı yalıtımına dışarıdan herhangi bir şekilde ısı kaybı olmasın diye bir taş yünü izolasyonuna ihtiyaç var. Ve kare delikli bir fens teli dediğimiz bir tel, kümes teli veya fens teli denilen bir telle kaplanarak bir yalıtım tabakası oluşturuluyor. Onun üzerinde tekrar bir sıva yaparak boyayla yapabilirsiniz. Üstünde rengi başka bir takım malzemeler kullanılarak dekorasyon verebilirsiniz. Ön tarafında bir kapak olması lazım. Baca dediğimiz olay kapağın arkasında olacak. Dolayısıyla oraya bir baca gerekli. Bu bacanın da makul bir ölçüsünde yapmak lazım. Bu bacanın malzemesi de gene tuğla olabilir. Kapak dediğimiz olay da sacdan yapılabilir. Camdan yapılabilir. Cam artı kapak, saç birlikte kompozit yapılabilir. Peki o zaman yapım aşamasına gelirsek. Adım birden başlayarak hangi adımları uygulamaları gerekiyor? Bunu bir detaylı biçimde işleyelim. Alt tarafta bir ıslah edilmiş zemine ihtiyaç var. Yani bu betondan dökülebilir bir zemin. Fırının ölçülerine uygun bir ölçüyle 10 santimlik bir platform, kalınlıklı bir platform olabilir. Bunun üzerine fırının belli bir seviyede olması gerekiyor. Bu 90 santim 1 metre civarında olabilir. Yüksek kaldırmak lazım. Bunun için de biriket veya taşıyıcı tuğlayla bir platform yükseltilmesi lazım, bir duvar örülmesi lazım. Onun üzerinde de bir kalıp kurularak beton dökülmesi lazım. 10-12 santim, 15 santim kalınlığında içi demir olan bir platform dökülmesi lazım. Bizim bu arada döktüğümüz tutacak ayak diyebiliriz. Yaklaşık olarak N şeklinde bir yapı. Zaten fotoğraflarını göreceksiniz. Bu yapıyı biz böyle yapmayı tercih ettik. Neden tercih ettik? Çünkü bizim boyumuza gelsin ortalama olarak. Ama tabii siz böyle yapmak zorunda mısınız? Böyle yapmak zorunda değiller. Bizim yaptığımız ama yaklaşık olarak yerden 1-1,5 metre yukarıda, 3 aşağı 5 yukarı bir platform üzerine kuruldu. Bunun farklı bir sebebi var mı? Bunun farklı sebebi var. Aynı koltuk gibi belli bir ergonomik olması lazım. Uzun süre profesyonel bu işi yapan kişilere baktığınız zaman çok fazla eğilmesine izin verilmez. Neden? Çünkü çok fazla eğildiği zaman bu insan doğasına aykırıdır ve belli rahatsızlık çeker. Ben 80 santim, 90 santim yaparım, siz yaparsınız 1 metre, 120 santim. Orası değişebilir. Ya da önünüzde bir platform vardır. O zaman platforma ihtiyaç kalmaz. 90 santimlik bir setiniz varsa zaten olduğu için gerek kalmaz. Hı hı. Altı boş bırakılabileceği gibi dolu da olabilir. Komple bir kareyi doldurursunuz, içini doldurursunuz. Onun üzerinde gene bir beton ihtiyacı vardır. Onun üzerinde fırın inşa edersiniz. Ama illa insan kullanımı için, fonksiyonel olması için, rahatlık için belli bir yükseklikte olması lazım. Peki alttaki platformu kurduk. Sonra Platformu kurduktan sonraki adım
önce tabandaki ısı yalıtımını sağlamaktır. Bunun tabii belli ölçüleri var. Bu ölçüleri de dikkate almak lazım. Çünkü fırının içinde belli bir ısı istenir. Tabandaki uygulamanın ana unsuru mümkün olan fırındaki ısı kaybını önlemek için yalıtım yapmak. Tuğlaları kenarlara döşedikten sonra ölçüye göre dairesel olarak döşedikten sonra onun içine kırık camlar, bu kırık camlarda ne kadar olması gerekir derseniz yani belki bir 5 santim, 8 santim aralığında bir kırık camlar Biz bunları soda şişelerinden yaptık. Yaklaşık olarak 100 tane kırmış mıyızdır? en az 100 tane vardır yani. Tabii. Tabii onun et kalınlığı, cidar kalınlığı fazla olmadığı için yani dolgunluk derecesine bağlı. O dolgunluk yeter dediğiniz noktada bırakmak lazım. Evet. Bu arada biz başlangıç seviyesindeki tuğlaları da 3 sıra çektik. Yani 3 tane üst üste koyduk ama bu böyle olmak zorunda mı? Hayır değil, 2 tane de olabilir aslında. Tabii bu cam şişelerin kalınlığı, şişenin yoğunluğu da sizin yapmak istediğiniz fırının büyüklüğüyle doğru orantılı. Yani daha büyük bir fırın istiyorsanız o zaman daha çok cam, daha küçük bir şey istiyorsanız o zaman daha az cam ihtiyacınız olacaktır. Peki camı da koyduk. Camı koyduk. Üzerine cam sonrasında genellikle bir tuz uygulaması yapılıyor. Bu nasıl bir tuzdur? Yemek tuzu mu bu? Granül tuzu, hayır bu kristalize tuz. Yani bu aslında su yalıtımında kullanılan granül tuz. Yani sofralarda kullandığımız yemek tozu değil. Bu tuz ortalama nohut büyüklüğünde filan. Hı hı. Onu uygun şekilde yayacaksınız. Altta boşluk kalmayacak şekilde sıkıştıracaksınız. Sıkıştırdıktan sonra, emin olduktan sonra üzerine kuru karışım bir çimento kum karışımıyla bir 3 santim mertebesinde, 2 santim mertebesinde bir düzleme yapacaksınız. Hatırlıyorum ben senin üstüne çıkıp ezmiştin kumu. Evet. İyice sıkıştırması için bunu yapmanız gerekiyor. Fotoğraflardan zaten göreceksiniz. Tuzun alt kısmında bir taş uygulaması yaptık. Tuzu döktük. Onun üzerinde de kumdan bir kuru karışım helva kıvamında, irmik helvası kıvamında tabir edelim. Bir şey yaptık. Çok su dökünce alt tarafta çok su gitmesini istemediğimiz için o bizim için yeterliydi. Sadece bir zemin oluşturmak gerekiyordu ateş tuğlasına. Ondan sonra onun üstüne ateş tuğlası yaptık. Bu iki şekilde yapılabiliyor. Önce ateş tuğlasını koyup kenar tuğlalarını yapabiliyorlar. Ama bizim tercihimiz tuğlaları, kenar tuğlaları dairesi olarak döndükten sonra 2 sıra ve 3 sıra olabilir. Biz 3 sıra yapmıştık sanıyorum. Bunun üzerine bu dediğimiz katmanları yaptık. En sonunda da içine ateş tuğlası yaptık. Bu ateş tuğlası keserek. tam olarak nedir? Ateş tuğlası, ateşe dayanıklı, özellikle bu fırınlar için, ateşe dayanıklı sobalar için yapılabilen, şöminelerde kullanılabilen bir tuğla çeşidi. Yani özel bir Yoğun, madde bu. özel bir madde. Bu 2 santim, 3 santim bir kalınlığı var. Ama profesyonel fırınlarda bunu belki daha farklı kullanıyor olabilirler. Bizim yaptığımız köy fırınıydı. Köy fırında kullandığımız 2 santim, 3 santim olabileceği için biz normal aldık, 2 santimi kullandık. Ara dolgularını da biz şön çamuru da yaptık. Ama bunu şeyle yapanlar var. Yani seramik yapıştırıcısı kullananlar da var. Fırının iç dolgusunda da yer yer boşlukları onunla kapattık. Hı hı. Dışarıdan da gerekli gördüğümüz noktaları kapattık. Ondan sonra kubbe şeklinde örmeye başladık. Kubbe şeklinde örerken doğal olarak bu fırının hizmet veren ağız kısmında bir düzenlemeye ihtiyaç var. Onu da profil olarak çıkartmak zorundasınız. Onun için kemer şeklinde bir kalıba ihtiyaç var. Kubbeyi yaparken de böyle bir kemere ihtiyaç var. Kemer Evet, şeklinde onun için kalıp böyle bir kullandık. yaklaşık olarak böyle elimizde 90 derecelik bir çerçeve oluşturduk denebilir aslında. Bu kısmı kubbenin eğimini verdi. Koyduğumuz tuğlaları da, taşları da bunun eğiminin üzerine yerleştirdik. Yani bir tane koyup ileri gittik, bir tane daha koyup ileri gittik. Bu şekilde bir sırayı çevirdik. Sonra bir üstüne çıkıp bir sıra daha çevirdik. Bu şekilde adım adım yükselttik. Aynı şekilde fırının ağzı için bu kemerin de kalıbını oluşturduk. Neyden oluşturduk biz bu kalıbı? Kalın bir mukavva kullandık. Onun dışında bizde başka bir esnek ahşap malzeme vardı bu. Kontura gibi, OSB gibi, OSB dediğimiz ince yonga levha. O şekilde bir form yarattık. Fırında ana unsurlardan bir tanesi kubbenin belli bir yükseklikte olması lazım. Isı kaybını en aza indirmek için. Çok yüksek yapamazsınız, çok alçak da yapamazsınız. Ön tarafa kapak kısmına gelince, kapak kısmını koyduktan sonra ortalama bir 10-15 santim mertebesinde ileride bir baca yapılması gerekiyor. Hı hı. Baca kapağın dışında olması gerekiyor. Ateş yanarken de biraz aralık olması lazım kapak ki
oradan duman çıkacak. Yani herhangi bir şekilde yanmayı engelleyen bir unsur olmayacak. Bacayı da ateşe dayanıklı tuğlalardan yapanlar olduğu gibi bunu saç ile de yapanlar var. Biz bunu tuğlayla yaptık. En üstte saç kullandık. Aşağı yukarı 1,5 metre falan tuğlayla yaptık. Bizim yerimizden kaynaklı olarak biraz da öyle Sundurma'nın hemen ucunda yaptığımız için. Evet, baca biraz ileride olmuş oldu. Yani normalde fırının ağzı tam çatının üstüne geldiği için biraz daha farklı bir şey yapmak zorunda kaldık. Biraz geri gidip ondan sonra yukarı çıkıyor. Zaten resimlerden göreceksiniz. Güzel bir detay uyguladık oraya yani. Evet, mecbur kaldığımız ama siz böyle yapmak zorunda değilsiniz elbette. Siz direkt yukarı doğru, yani biraz daha fırınızı geri yaparsanız elbette direkt yukarı doğru çıkabilirsiniz. Peki, içine çamur uyguladık. Tamamının üzerinde tuğlaları da ördük, kapattık. Sonrasında kapıyı yerleştirmemiz gerekti. Bunu nasıl yaptık? Evet, kapı için kapak kısmında özellikle biz bir de tercih ettik. Yani ateş yanarken içeriği de gözlemleyebilelim diye bir cam koyalım istedik. Camın da ısıya dayanıklı olması lazım. Dolayısıyla temperli cam kullandık burada. Isı dayanımı yükseltilmiş cam kullandık. Kapak sacdan bir kapak oldu, camlı bir kapak oldu. Açıyorsunuz, yakmaya devam ediyorsunuz. Tamamen kapatamıyorsunuz. Belli bir miktar kapı. Fırınların da genellikle profesyonel fırınların da altında açıklık vardır zaten. Hava girer, oradan da duman çıkar. Bizimkisinde ise altta açıklık yerine yandan çıksın duman istedik. Yan tarafa ateşi koyuyorduk. Diğer kısımlarda herhangi bir işte ne yapmak istiyorsanız onun için bir açıklık kalması gerekiyordu. Onun dışında bir de ısı ölçer kullandık biz. Isı ölçerin ucunda ortalama 30-40 santim bir boru şeklinde fırının bir noktasından delik delerek onu oraya monte ediyorsunuz. Sabit yapanlar var ama biz sabit yapmadık. İhtiyaç halinde kullanmak için yaptık. Ölçerde 500 derece santigrat dereceye kadar ısı göstergesi Bayağı var. yüksek bir ısı dereceymiş. Evet. Taban kısmında fırının yapması için biraz kızması lazım. O kızgınlığı almadan yaparsanız üst pişiyor, alt pişmiyor filan gibi durumlarla karşılaşılabiliyor. Peki bu kapıyı yerleştirmek için arada bir malzeme kullanıldı mı yapıştırmak için? Boşluk kapatmak için gene şön çamurundan faydalandık. Asıl montaj vidalama sistemiyle yaptık. Dolu gövdeli tuğlada deliklerdik ve oraya bir beton ve şönt karışımıyla bir dolgu yaptık. Biraz dümen bir görsün diye. Çok gerekli gördüğümüz noktada da bir ahşap sıkıştırma yaptık. Oraya da vidalama yaptık. Vidalama neticesinde orada o şekilde durabiliyor. Tabii yere basıyor yani sonuçta ayakları yere basıyor. Evet. Bütün boşlukları da gene şönt çamuru ve seramik yapıştırıcısı harmanlayarak onu o şekilde kapattık. Baca için özel bir tuğla kullanıldı mı? Çünkü açık olması lazım değil mi içi neticede? Baca için ağırlıklı olarak fırının kubbesini yaparken kullandığımız harman tuğlası dediğimiz içi dolu tuğlayı aldık. Bir yere kadar yükselttik. Daha sonra fırının bir 10 santim 15 santim kaydırmamız gerekti. Yukarıdan tam şakülü çıktığımız zaman sundurmanın ucuna denk geliyordu. O yüzden aynı şekilde oradan da yükselttik. Fırının üstüne doğru bir 10-15 santim kaydırarak bacayı biraz böyle bir Z gibi oldu. Oradan ortalama bir 1 metre kadar falan yükseldik. Onun üstüne hafif olsun diye bir gaz betonla bitim yaptık. Boru tuğla üzerine oturdu. Gaz beton ondan önce kullandık. Es yaparken kullandık gaz betonu. Boru için normal baca tuğlası aldık. Baca tuğlasının tam dış çeperini ölçüsüne karşı gelecek şekilde özel yapımı. Onu yaptırdık. Oraya şapka gibi taktık onu. Ortalama 20 santim çaplıda bir boru oldu. Anladım. Tuğlaları ördük, bacayı kapısında yaptık. Onun üzerine ne geldi? Yani kubbenin üzerinde ekstra bir şeyler kapladık. Bunlar neler? Şimdi harman tuğlası dediğimiz dolu gövdeli tuğlayla yaptıktan sonra o tuğlanın girintili çıkıntıları var tabii. Tuğlayı özellikle beyi kapatsın diye açılı kapatarak nihayetinde en üstü kapattık. Onun boşluklarına çimento esaslı kum karışımlı bir harç, zaman zaman da içinde çöp çamuru dediğimiz çamur katarak yüzey elde ettik. O boşlukları tamamen kapattık. Yüzey sıfır kapanmış gibi oldu, sıvalı yüzey gibi oldu. Onun üzerine taş yünü dolgusu yaptık. 5 santimlik taş yünü aldık. O taş yününü kapattık. Taş yünü öyle form olarak durmuyor. Bir portakal yüzeyini kapatıyorsunuz gibi düşünün. Futbol topunu kapatıyorsunuz gibi düşünün. Onu kapatırken orada durabilmesi için bir yumuşak desteğe ihtiyaç vardı. Bu desteğiyle biz kümes teli dediğimiz bir tel var. 3 santim kare şeklinde A gibi yani. oluşuyor. Evet, A gibi. Sardık. Bunu da tutturmak için değişik işte iplerle falan sardık. Bu bittikten sonra onun üzerine
sıvayla önce bir sıvayı belli noktalarda tutturduk. Arkasından da üstüne böyle 2 santim falan ki yer yer belki 2,5 santim bir betonla kabuk yaptık. Portakal kabuğu gibi oldu yani üstü. Ya o aslında tamamen yalıtımı, ısı yalıtımı tabir ettiğimiz taş yünü korumak içindi. Onun üzerinde boya yaptık. Peki bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta nedir? Bu fırın yapıyorsanız fırının ısıtması lazım. Evet. Isıtması için ısı yalıtımı çok önemli. 2. Ateş yaktığınız için de ortalığı duman basmasın diye bacası çok önemli. Duman kısmını yenemezseniz bacayı bir daha yapıyorsunuz. Bir şey pişiremezseniz ısı yalıtımı sıkıntısı var demektir. Çok alçak yaparsanız 2 büklüm olur, belinizde sıkıntı yaşarsınız, çalıştıramazsınız. Yanması için de oksijen lazım. Profesyonel fırınlarda ağız kısmı biraz açıktır, böyle yukarıdadır böyle. Giyotin pencere gibidir. Ama bizimkisinde öyle değil. Bizimkisinde yana kaydırarak yapıyoruz bunu. Bir süre açık yapıyoruz. Daha sonra kısmi olarak oksijen girecek şekilde açıyoruz. Aynı zamanda da duman çıkması lazım. O duman içinde baca olacak. Yoksa fırının önünde duran da rahatsız olur. Baca kötüyse her tarafı duman kapladığı için fonksiyonel olmuyor. Herhalde en önemli noktalardan bir tanesi de altına koyduğumuz cam ve onun üzerine koyduğumuz tuz. Evet, ısı yalıtımı. Eğer bunlar olmazsa ısıyı yeterince yükseğe çekemeyebilirsiniz. Çok önemli bir konu da şu. Eğer fırınınızın kubbesi çapına göre çok yüksekse altı pişiyor, üstü pişmiyor. İçeriye koyduğunuz. Çok alçaksa altı yanıyor, üstü pişiyor. Çapla yükseklik arasında 1/2 gibi bir orantı var. Yani oluşturduğumuz aslında bir küre. Evet. Tam bir küre. Evet. Tamam. Bu daha fazla olursa ya da daha az olursa sorunlara neden oluyor. Onun için de yapmanız gereken tam kubbe olması. Peki bu ne kadara mal oldu? Toplam maliyeti nedir? Asıl burada 450 civarında, belki 500 civarında bir dolu gövdeli tuğla kullandık. Ona 25 santim kalınlıklı tuğla kullandık. Buna biz harman tuğlası tabir ederiz. Burada takoz tuğla diyorlar. Özellikle para tutan ikinci kalem taş yünü dolgusu, altındaki tuz, ısı yalıtımlı tuğla, baca kısmı ile ilgili bayağı onlar yakın tutuyor. Yani malzeme olarak bakarsak muhtemelen belki 4.000 lira, 5.000 lira civarında bir şey tutar. Bir de kapıda bayağı Ama tutmuştur bu herhalde. işçilik bunun dışındadır. Neredeyse 1,5 sene oldu biz bunu yapalı. Yani bunu yaptığımız zaman ben bunun kapağını, sadece kapağını 200 liraya yaptırmıştım. Şu anda herhalde uygun bir kapak yaptırırsanız belki bu 2 katına çıktı. Ama malzeme olarak şöyle bir bakarsak çimento falan onlar çok fazla para tutmuyor dedik. Şu an diğer harman tuğlası falan gibi konuları aldığınız zaman belki 4.000-5.000 lira civarında falan bir Ortalama 4.000-5.000 civarı. evet. diyebiliriz. Bir de tabii ustalık gelir buna. Ustanın süreç olarak sürekli başlangıçtan itibaren yaparsanız tabii bunun bir şeyi var. Yani tuğlayı yaptığınız zaman hemen üstüne işlem yapamıyorsunuz. Tabii, Belli bir zaman bekliyoruz, geçiyor, kuruyor. kademe kademe. Çünkü Tabii. acık kendini toparlaması lazım. Biraz çimentonun aderans tutunması lazım. Tuğlaların birbirine tutunması lazım. Onun için belli bir noktaya gelince bir gün, 2 gün belki bir mola verip devam etmek lazım. En son kapattıktan sonra işlem bacayla filan ilgili işlemlerle beraber bakınca ortalama bir hafta, 8 gün, 10 gün arasında yapılır. Tabii bunları böyle söylüyoruz ama şunu da belirtelim. Biz hani profesyonel fırıncı değiliz. Bunu tamamen ihtiyacımız olduğu için araştırdık. Bu fırını oluşturduk. Bu tecrübemizi de sizlerle paylaşmak istedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.